Heyecanlıyım. Ay her yerimden bir şey sarkıyorsun. Tuvaletleri de göstereyim, nasıl bir görün. Bulduğumuz en ucuz yere geldik. Otel değiştirme zamanı. Daha iyi şartlarda bir otel bulduk diyeyim. Yani Asya'da birçok yerde bu kültür var. 50 yaşın üstündeki adamlarla genç taylı kızları görüyoruz etrafta. Burası Kanchanaburi Savaş Mezarlığı. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Şahaneyim ben. Tayland'da devam. Bugün yine uzun bir yolculuk günü olacak. 7 saatlik bir tren yolculuğu var az sonra. Phitsanulok'tan Bangkok'a doğru geçeceğiz. Şimdi saat sabah 9. 10'da trenimiz. Yolluk almak için etrafı geziniyoruz. Bakalım bir market bir şeyler arıyoruz. Tabii ki de yine bildiğimiz her yerde olan şu zincir mağaza şeye giriyoruz, markete. Reklama girmemesi için ismini göstermeden şöyle almaya çalışayım. Sandviç falan bir şeyler alacağız işte ya, ne bileyim. Işıktan böyle şey gözüküyor ya, yanıp sönüyormuş gibi gözüküyor. Yoğurt alacağım. Buralara böyle yine pazar gibi kurulmuş tabii. Herkes yeme içme peşinde. Hello. Meyve bakıyoruz şimdi. Ay bir yakalayamıyorum. Hepsi böyle tam kamerayı çekmezken konuşuyorlar. Genelde "Welcome to Thailand" deyip böyle güler yüzleriyle ve koca koca suratlı ağızlarıyla gülüyorlar böyle tatlı tatlı. Çok içtenler ya. İstasyona geldik. Bu renkli renkli tuktuklar çok bir şirin olmuş burada. Böyle bir vagonumuz var ortada. İstasyon da hemen şurası. Hop. Ya çok dikkatli olmak gerekiyor. Hala böyle karşıdan karşıya geçerken ters ya trafik. Burun buruna geliyorum bazen. Motor kullanırken sorun yok. Alıştım araç kullanmaya. Ama karşıdan karşıya geçmekte bazen sıkıntı yaşıyorum hala. Evet, burası da istasyon arkadaşlar. Herkes sessiz sessiz oturuyor. Karşı tarafa geçmek için bunun üstünden geçiyorsunuz. Tren gelirken kaldırıyorlar demek ki. Gayet güzel bir çözüm. Yani öyle hani tüneller olsun, alttan bilmem ne geçişler olsun falan. Öyle çok gelişmiş bir şey beklemiyoruz tabii. 30 liraya hemen makineden kahvemi aldım. Böyle yarısı dolu ama. Şimdi bilet kontrolü yapıyorlar. Sonra dediler ki sizinki 5. vagon, bu tarafa geçin. Dedim vay be, sistem var yani. Çok güzel ya. Yani böyle çok aşırı gelişmiş bir şey olunca ben daha sevmiyorum. Böylesini daha çok seviyorum. Düdükler başladı. Bak böyle sıralandı bütün bekçiler. Tren geliyor. It's coming from there. Tren gelir, hoş gelir, ley ley lümü ley. Ay çok güzel. Gel bebişim gel. Biniyoruz. Kopenka. Hadi bakalım. Ben koca çantamla sığmaya çalışıyorum buraya. Of, kolumu da vurdum. Acaba tuvalet falan nasıl olacak arkadaşlar? İnşallah hiç gelmez diyeceğim ama daha şimdiden kaç su içtim.
Which seat? 2, 3? They are 60s. Oops. Pardon. Sığamıyorum ki. Halbuki her yerimden bir şey sarkıyor. Şimdi şöyle yandan da video çekiyorum. I'm sorry, I'm sorry. I think so. So there is 2 pipes? Ah no, it's there. Yes. I'm sorry. Kalktık. Bakın böyle açık camımız var. Yine bir bilet kontrolü var. Durak Bankratummuş. Çin'de de çok trene bindim biliyorsunuz arkadaşlar. Orada tabii hızlı trenler var. Gideceğin yere çok hızlı ulaşıyorsun. Bu 4 saat yerine belki 7 saat sürüyor ama yani çocukluğumun trenleri gibi o kadar güzel ki camlar açık, etrafı görüyorsun. Böyle yani muhteşem manzaralar falan. Kesinlikle benim gibi vaktim bol olunca tabii bunu diğer o hızlı trenlere, gelişmiş trenlere tercih ederim. İnanılmaz keyif alıyorum. Böyle gözlerim var. O görmeye. Şimdi hazır durmuşken size tuvaletleri de göstereyim. Nasıl bir görün. Böyle alaturka tuvalet var arkadaşlar. Ama su falan yok. Şurada minik bir musluk var ama su akmıyor. Islak mendiliniz yanınızda olsun. Habire yiyorum. Hal bu, kendini serinletiyor. Yanıyoruz. Bak indirdik gölgeliği. Tam da şansımıza bizim tarafa güneş vuruyor. Böyle yani. Böyle. Ruhumu teslim ediyorum. Giderken yine biraz böyle bir hareket oluyor. Hafif rüzgar ama güneşle birlikte iyice böyle geldim koltuğun kenarına. 3 saatimiz daha var, yandık. Soğuk kahveymiş bu.
Burası Ayutthaya. Yine görülmesi gereken güzel turistik yerlerden biri ama burayı atlıyoruz. Çünkü görülmesi gereken dediğim yine güzel tapınaklar var arkadaşlar. Yaklaşık 1 saat mesafe kaldı Bangkok'a. Yolculuk bitti, iniyoruz. Hazırız. Kapılardan sığamıyorum. Resmen sıkıştım. Öyle kolay kolay yolculuk bitmiyor. Şimdi trenden indik ama başka bir trene daha binip otelin oralara doğru yaklaşacağız biraz daha. Sonra da yürüyeceğiz. Derken işte bilmem ne kadar sürecek yolumuz daha. Toplamda herhalde bir 9 saati bulmuş oluruz. Hostele yerleştik. Vallahi büyükşehir karmaşası, bir anda araba sesi falan, böyle neye uğradığımı şaşırdım. Hemen hızlı bir duş çünkü inanılmaz yormuş yol, gürültü ve sıcak. Hızlıca bir şeyler yiyip sonra da hemen uyumayı düşünüyorum. Yarın da Bangkok'tan ayrılmayı düşünüyoruz zaten bir sonraki durağımıza doğru. Hosteli seçtiğimiz yer de öyle bir hareketliymiş ki baksanıza, rengarenk. Tam böyle gece kulüplerinin falan olduğu bir yer. Bizimki bir arka sokakta. Ama yani tabii ki işimiz olmayacak yine. Yani bir şeyler yiyeceğiz şimdi hızlıca dediğim gibi. Patladık, yiyemedik. Neden derseniz çünkü paramız bitti. Baht yok ikimizde de. Boris'te bir 100 baht var, yani 100 lira kadar. O kendini kurtarabilirdi ama sağ olsun tabii ki öyle bir şey yapmadı. Ne yapıyoruz? Hostele geri dönüyoruz. Yani bu arada kredi kartımız var. Kredi kartıyla ödemeyi kabul etmiyorlar. Bizim yemek istediğimiz yerler daha düşük bütçeli olduğu için onlar nakit çalışıyor. Yani 100 liraya mis gibi doyabilecekken 300-500 liralarda vermek istemediğimiz için dedik uygulama üzerinden sipariş verelim hostele. Burası hostelin bahçesi. Şurada işte masalar var. Sipariş vereceğiz şimdi. Burada yiyeceğiz. 1 saatin sonunda başarabildik. Geldi böyle yemeklerimiz. Yiyoruz. Of, bir acı koymuşlar ki yandım anam, yandım. Bangkok'ta bir gece kaldık dediğim gibi. Daha fazla kalmak istemiyoruz. Şimdi Kanchanaburi, yani Bangkok'un biraz daha batısında bir yere 3 saatlik bir yolculuğumuz olacak bu araçla. Yolumuz başlıyor az sonra. Çantaları da oraya sabitlediler. Şimdi çok komik bir adam. Ne söylediğini hiç bilmiyorum ama bana bir şeyler söyledi. Bütün otobüs güldü. Artık ne dediyse. Böyle durumlarda yaptığımız tek şey gülümsemek. Anlaşamıyoruz. Eminim iyi bir şey söylemiştir. Kanchanaburi'deyiz. İndik. Yanıyor ortalık. Saat 5 falan oldu herhalde. Ama hiçbir şey fark etmemiş. Hiç serinlememiş. Adeta yanıyor. Yeni yerimizi keşfe başlayalım. Birkaç gün buralarda olacağız gibi. Otelin yolu böyle. Bir an sessizleşti ortalık, görüyorsunuz. Nehir var hemen karşımızda. Onun kenarında bir yere doğru gidiyoruz. Nasıl çıkacak bakalım, biz de bilmiyoruz açıkçası. Arkadaş, burada aradığını nasıl buluyorsun yahu? Sakin ol yavrucak. Her yerde tavuklar, horozlar.
Hepsi zincirli ama bağlanmışlar. Burada da ben. Baksanıza halime yahu. Her yerimden bir şey sarkıyor. Nehir gözüktü. Burada bir kafe var. Tatlı gözüküyor burası. Geldik. Bulduğumuz en ucuz yere geldik. Şu ana kadar bence çok orijinal gözüküyor. Umarım oda da kötü çıkmaz. Bir gün tutalım dedim. Çekindim. Çünkü çok pahalı bölgede bütün oteller. Hello. Bir sürü balıklar var. Allah, kim var burada? Güzelim. Hostelimiz. Kızlar. Gelin manzaramıza bakalım şimdi. Nehrin üstündeyiz. Çok orijinal bir yerdeyiz. Ben sevdim. O yüzden burada kalmaya devam edebiliriz. Hemen tuvaletleri gidip kontrol ettim. Çünkü ortak alan biliyorsunuz. Gayet temizler. Böyle odalar da var hemen nehir kenarında, balkonlu. Ha, bu kuş. Bu kuşu size ne zamandır dinletmek istiyorum ama böyle sessiz bir ortamda yakalayamadım bir türlü. İnanılmaz bir şey. Sürekli bağırıyor ve sesi giderek daha da şiddetlenerek. Bayılıyorum. Daha kendisini göremedim ama. Ya şu an ışık ters, o yüzden karşısı çok anlaşılmıyor. Tam bir jungle var orada. Harika bir yere geldik arkadaşlar. Ve çok yakında müthiş bir ulusal parka gideceğiz. Yine yeniden vahşi hayata dönüş. Güneş ne güzel batıyor tam karşımdan ya. Of. Mis. Sizi Gecko ile tanıştırayım. Bu gördüğünüz küçük tatlış kertenkelemsiler var ya. Acayip güzel gözleri var. Her yerdeler. Odanın her yerindeler. Hello. Hello. Günaydın. Ya bir sıcak var. Gece rahat uyudum. Çünkü nehrin üstündeyiz falan, böyle fan da vardı. Ama şu an yanıyor ya ortalık. Saat 11. Kahve içmek için çıktık. Ama sonra nasıl tutunacağız bilmiyorum ya. Adapte olamadı vücut daha. İkimiz de böyle fena hallerdeyiz. Çok şirin bir kafe bulduk. Kahve fiyatları ile ilgili hemen bilgi verecek olursam, mesela burada 45 lira. 45 baht bir americano, sıcak americano. Soğuklar daha pahalı. Burada bir piyanomuz var. Yani burası gayet şık bir kafe ve fiyatı görüyorsunuz. Böyle 40 liralara falan ortalamada bulabiliyorsunuz kahve. Şimdi kafenin sahibi arkadaşla sohbet ediyorduk da duvardaki resmi sordum. Eski krallarıymış. Çok şey yaptı Tayland için dedi. Sonra bana bu kitabı verdi. İşte biraz okuyayım diye. Birkaç bir şey sorunca. Şu anda oğlu yönetiyormuş ülkeyi. Tayland bu arada parlamenter monarşiyle yönetiliyor arkadaşlar. Yani krallık var. Zaten ülkenin ismi de Tayland Krallığı. Kingdom of Thailand. Kral Abdüladeş 2016'da ölüyor ve 70 yılın üzerinde, 70 yıl 120 küsür gün boyunca görev yapıyor.
dünya üzerindeki 3. en uzun süre görev yapan kral. Yani bunun içine 2. sırada Kraliçe 2. Elizabeth de giriyor. Şimdi bize böyle bir ikram getirdi. Yaseminliymiş. Yasemin çayı. How is it? I don't know. Okay, sorry. It's hot. It's hot. Okay. Çok kibarız. İçemedik. Ben içeyim. Çok güzel. Smells so good. Çok güzel kokuyor. Güzel. Böyle çok Yasemin tadını alamadım ama çok güzel. Bebiş çığlık çığlığı arkada. Burası Kanchanaburi Savaş Mezarlığı. Japon savaş esirleri olarak Burma Demiryolu'nda çalışan 7000 İngiliz Milletler Topluluğu ve Hollanda askerinin gömüldüğü mezarlık. Burma Demiryolu'nu da yakında göreceğiz. Ölüm Demiryolu da deniliyor ya da Siam Burma Demiryolu da deniliyor. Siam Tayland'ın eski adı arkadaşlar. Evet, Siam Demiryolu da deniliyor. Burma yani Myanmar'ın eski adı. 415 kilometrelik bu demiryolu Tayland'la Myanmar'ı birbirine bağlıyor ve işte o dönem savaş sırasında, Dünya Savaşı sırasında esir düşen askerler o demiryolunda çalıştırılıyor. Yani hüzünlü bir hikayesi var. Bu bölgede pek çok savaş müzesi de var. Ben müzelere gitmeyi düşünmüyorum. Yani savaş müzelerine. İlgimi çekmiyor. Daha çok canımı sıkıyor. Ama mezarlığı evet görüyoruz burada. Demiryoluyla, savaşla ilgili daha konuşuruz. Demiryoluna gittiğimiz zaman. Şimdi kahvaltı yapmak için böyle bir yere geldik. Yol üstünde minik bir yer. Yine Asya mutfağı. Yine bir altında pilavı olan omlet. Çok enteresan bir şey değil. Ama oldukça doyurucu bir porsiyon. 40 lira. Şehri gezmeye devam ediyoruz. Ne kadar renkliymiş otobüsleri. Bana Guatemala'yı, daha doğrusu Orta Amerika'yı hatırlattı. Sanıyorum bir okulun içindeyiz. Minik minik tatlı tatlı veletler var etrafta. Hepsi bizi görünce "Ana!" diye bağırışıyorlar. Hello! Ve tapınaklarla çevrili bir alan. Hello! Hey! How are you? Yerim sizi ben. Bu ne mutlu surat ya. Çok komik. Böyle nehir kenarına geldik. Kanchanaburi 2 nehrin birleştiği noktada. Sonra burada böyle tek nehir olarak devam ediyor. İsimleri Kang Rai, Kang Noi yazayım en iyisi. Öyle garip grup isimler ki benim için. Hatırlayamıyorum. Yine enfes bir ağaç. Çiçeğine yakından bakalım. Işıktan anlaşılmıyor çünkü. Çok güzel kokuyor. Sıcak mıcak demeden böyle saatlerdir yürüyoruz. Şimdi böyle bir sokağa girdik çünkü ileride bankaların olduğu bir cadde var. Param yok. 2 gündür Boris'ten yiyorum. Dolar bozmam lazım. Burada kesinlikle kart falan geçmiyor yani. Bahtın olacak. Böyle birden fazla kişi seyahat ediyorsanız işte arkadaşlarınızla falan bütün harcamalarınızı ortak tutabileceğiniz uygulamalar var. Kim ne harcadıysa kendi tarafına ekliyor. Günün sonunda kimin kime ne kadar borcu olduğunu uygulama sana direkt söylüyor. Biz de Boris'le öyle bir uygulama kullanıyoruz. Çünkü sürekli birlikte yiyip içtiğimiz için harcamalar ortak. Her seferinde sen verdin, ben verdim, aman o kadar harcadı falan, onun toplara girmemek için. Ama ismini sormayın bana. Zaten reklama giriyor. Para işini hallettim bankada. Şimdi otele doğru yürüyüşe devam. Boris'te bir yerlerde, bir alışverişlerde, bir şeylerde galiba. Ne kadar renkli. Burada hep kuyumcular var.
bu bölgede. Ama girip bakmadım ne nedir diye. İlgisini çeken var mı? Yani işte böyle kuyumcu arkadaşlar, hiç anladığım işler değil benim. Otobüs nasıl ama? Yani tam bir pavyon gibi değil mi? Çok çılgın. Burası da Kanchanaburi'nin gece pazarı. Yine bir şeyler yemek için geldik. Bu bölgede turist neredeyse hiç yok. Yani genelde yerlileri görüyoruz. Hepsi çok sıcak ve güler yüzlü. Muhakkak bir selam veriyorlar falan. Ne yesek ne yesek. Burada burgerler var. Mesela domuz 30, tavuk 30, yumurta var, çırpılmış yumurtalı 30. Beef istersen 50.000 gibi. Ama bugün sadece tavuk varmış. Şimdi Boris'e tavuk burger alıyoruz 30 liraya. Bu ne sizce? Hiç anlamadım ne olduğunu. Hello. What is this? Sweet. Huh? Sweet. Sweet? Yes. Ha, tatlı. Okay. Böyle bir şey oluyor. Krep gibi herhalde altı. Ha evet, krep gibi. Buranın turistik bir yer olmadığını söylemiştim. Yani menü hep Tayce. Anlamıyorsun hiçbir şey. Böyle alfabesini de görün. Resimlere bakıp çıkartacağız bir şeyler artık. Börtü böcekler burada. Ve herkes böyle çimlere yayılmış, yemeğini alıp yiyor. Bunlar ne? Ay hiç bilmiyorum. Şunların şirinliğine bakın ya. Tadabilirsiniz diyor. Bunlar da kızarmış sandviçlermiş. Can I have mixed vegetables please? This one? One vegetable, yeah. Okay. 20 lira. Tadına bakıyoruz. What did you get? Sweet chili sauce. Just the sauce? Yes. And veggies inside. Perfect. Oh, really? This is vegetable fried sandwich. You want to try? Yes. You're gonna like it. It's healthy, eh? So good. Do you want to try? Mutluyuz. Burada da masaj var. Hemen burada da bir sahne kurulmuş. Oo, yoğur amcam, yoğur. Bizimki de oturdu. Oturalım madem. Otel değiştirme zamanı. Hala Kanchanaburi'deyiz. Neden oteli değiştiriyoruz? Yani aslında çok güzeldi, gördünüz. Ama yani yok ya, daha iyi şartlarda bir otel bulduk diyeyim. 3'ün 5'in lafını yapmayalım dedik. Orası 3 dolardı. Şimdi gittiğimiz yer 5 dolar. Yani hala çok ucuz. Yine nehrin üstünde kalacağız. Ama tuvaletler, duş falan çok daha iyi şartlarda. Çok daha güzel gölge alanı var falan.
Göreceksiniz birazdan ama ruhumu teslim ediyorum. Çünkü erken kalkıp yürümeye başlamış olsam da çok sıcak, acayip sıcak. Bizde yürüyüşler efendim şöyle oluyor. Yani 5 kilometreye kadar yürünür şeklinde. Şu an yürüdüğüm çok bir şey değil. Yani bir otelden diğerine 2-2,5 kilometre falan. Bak şuna bak ya. Ay güzelim benim. Kıpraşıyor musun sen? Sesini mi duydun? Burada bütün hayvanlar mayışık arkadaşlar. Bir yandan oteli göstereceğim size. Geldim. Bir yandan da işte konuşayım. Burada bütün hayvanlar mayışık derken hani sıcaklık sebebiyle hareket edemiyorlar tabii. İnsanlar da haliyle çok fazla hareket edemiyor. Üstüne düşünüyordum dün. Ya kuzey ülkelerinde mesela hava daha soğuk, ne bileyim şartlar zor, ateş yakacak, odun kesecek bilmem ne falan. Yani böyle bir mücadelesi var. Daha atikler belki ama serin, soğuk ülkelerde. Sıcak ülkelerde tembel diyoruz ya insanlara. Tembel olmak zorunda. Çünkü vücudu hareket ettirmek o kadar zor ki. Yani bir kuzeyliye göre, soğuk yerde yaşayana göre evet belki daha tembel gözükebilir ama gayet normal, anlaşılabilir. Bütün hayvanlar ve insanlar çok daha ağır hareket ediyor sıcak yerlerde. Ben de öyle oluyorum. Nereye gidersem ona göre adaptasyon. Yemyeşil bir yerdeyim. Otele dönecek olursak şöyle çiçeklerimizi gösterelim etraftaki. Bir güzel kokuyorlar. Bir güzeller. Yani dev gibi böyle az önce kelebek geçti yanımdan, yakalayamadım. Siyah ve üstünde renk şeyler vardı işte, farklı renkler vardı. Böyle bir jungle ortamı. Şurası işte demin gördük ortak alanı hostelin. Şu salıncağı çok sevdim, içindeyim. Net. Odalar böyle, burada odalar var. Aşağıda nehrin üstünde şöyle görelim odalar var. Şuralarda bakın. Böyle bir yer. Bak bir tane burada, bir tane de aşağıda böyle bir çalışma içinde olan arkadaşımız var. Bayağı tünel kazıyor orada. Oy aşkım, çok güzelsin ya. Hadi görüşürüz yine. Burada da dev bir ağacımız var. Bakalım yaklaştırıyorum, tanıyacak mısınız? Afrika kökenli bir ağaç. Tropik ülkelerde bulunuyor. Özellikle Mısır ve Hindistan'da yetiştiriliyor. Şimdi size ne ağacı olduğunu söylüyorum. Meyvesini gösteriyorum. Meyvesi bu. Demir hindi ağacı arkadaşlar. Bunun meyvesi, yani ben bilmiyordum. Burada söylediler. İşte solucan düşürücü olarak falan kullanılabiliyormuş. Kaynatıp içiyorsun suyunu. Birçok faydaları varmış. Böyle bir şey. Burada da jackfruit ağacımız var. Meyvelerini. Tatlış bir yerdeyim. Bir önceki 3 dolardı. Burası 5 dolardı. Söylemiş miydim? İkinciye olsun. Ama çok daha temiz tuvaletler falan, her şey, bütün şartlar çok daha iyi. Burada bir süre kalıp dinlendireceğim kendimi. Biraz da gecesinden bahsedelim ve ortamdan bahsedelim. Şöyle görüntüleri izlerken ben anlatayım size. Yani Asya'da birçok yerde bu kültür var. Belli yaşın üstündeki adamlarla genç taylı kızları görüyoruz etrafta. Çok fazla yüzlerine kamera tutup rahatsız etmek istemedim. Belki de hiç rahatsız olmazlar ama yani yine de şöyle genel olarak sokağa çektim size. Bu Tayland'a özgü bir şey değil. Dediğim gibi başka ülkelerde de bunu gördüm. Yargılamıyorum. Onların yerinde değilim, bilmiyorum. Sadece durumu anlatıyorum size. Böyle bir kültür var burada. Bizim pavyon kültürü gibi ama burada daha sokakta herkes. Yani barlarda, dışarıda oturuyorlar, sohbet ediyorlar, içkilerini içiyorlar ama hiçbir taşkınlık görmedim, hiçbir rahatsız edici bakış görmedim. Kızlar erkekleri sokaktan toplamaya çalışabiliyor bazen, yalnız görürlerse. Yani sesleniyorlar, davet ediyorlar falan. Öyle bir ortam var ve burası, şu an bulunduğum yer, bir önceki otel daha böyle yerlilerinin yaşadığı bir yerdi ve etrafta hiç turist göremiyordum. Ama şimdi yeni geçtiğim otel tam olarak böyle göbeğinde her şeyin daha fazla turist var. Bütün kafelerin, restoranların falan olduğu, ana caddesinin olduğu bir yere yakın bir yerdeyim. Ama gayet dediğim gibi yani bana hiçbir rahatsızlığı yok durumun. Buradaki turist ortalaması, yaş ortalaması da demek ki bundan büyükmüş. Ya bundan sebep büyükmüş.
Genç turist çok az gördüm. Genelde belli yaşın üstünde erkek turist var. Kanchanaburi'de devam ediyoruz. Bu restorana ikinci gelişimiz. O kadar güzel yemekleri var ki. Her şey 80 lira, 80 baht ama böyle çeşit çeşit sebzeli yemekleri, işte sulu susuz versiyonları falan. Mis mis. Şimdi birazdan yemeklerimiz de gelecek. Onları da göstereceğim size. Ama araya hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer memnunsanız, eğer videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız abone olmayı, beğenmeyi unutmayın, olur mu? Desteğiniz çok değerli benim için. Ben şimdi vedamı edeyim burada. Yemekleri de birazdan görelim. Hepinizi öptüm, kucakladım. Bir sonraki video Ulusal Park'tan olacak muhtemelen. Yarın çünkü motor kiralayıp o taraflara doğru gidiyoruz. Bay bay. Önce bal kabağı çorbamız geldi. Bu da yine enfes bir yemek. Kasoy diye ismi. Bir türlü söyleyemiyorum. İşte sebze var, noodle'lar var. Acayip lezzetli. Acılı ya da acısız tercih edebiliyorsun. Hadi bize afiyet olsun.